Mounjaro iğne kullanmaya başlamıştım. Her hafta yaşadıklarımı anlatıyorum. 9 hafta bitti. Yalnız başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor. Her seferinde olduğu gibi. Bu bir reklam videosu değildir. Bu bir tavsiye videosu değildir. Özellikle söylüyorum. Bu ilacın reçetesiz satılıyor olması sizi ben kiloluyum, bunu alayım da pratik yoldan kilo vereyim gibi bir yanlışa götürmesin. Kendinize bu kötülüğü yapmayın. Çünkü bu çok etkisi ve çok yan etkisi olan bir iğne. Lütfen bir endokrinoloji doktoruna gidin. Ondan onay alın. Öyle kullanın. Ve kullanmaya da doktor kontrolüne devam edin. Uzun vadede bir zarar etmeyin. Lütfen bu cahilliği yapmayın. Şimdi gelelim asıl konumuza. Ben 100 kilo başladım. 9 hafta bitti ve 13 kilo verdim. İlk 4 hafta 2,5, sonraki 4 hafta 5 ve 7,5 vuruldum. Bir tane. Şu an bir tane 7,5'un haftası bitti. Ekstra bir şey hissetmedim. Bir şey olmadı bende. Ama en baştan beri söylediğim ishal problemi var. Şöyle anlıyorum. İğne olduktan birkaç gün, sonraki birkaç gün ishal oluyor. Sonra gidiyor. Ya da gidiyor derken büyük tuvaleti ishal gibi yapıyorsun ama yani gün içerisinde öyle koştur koştur tuvalete gitmek gibi bir şey yok. Ama mesela ben bu 7,5 vuruldum gece. Sabah kalktım. Tuvalete gittim. İshalim. Çıktıktan bir yarım saat, bir saat sonra bir daha gittim. Yine istedim. Ondan sonra normale döndü derken tuvaletimin şekli ishal gibi ama ben koştur koştur tuvalete gitmiyorum. Öyle hani ishal oluruz, koştur koştur tuvalete gideriz. Bu iğne olduğumun hemen arkasındaki gün, hatta 2 defa da gece oldu. Yani iğne oldum, gece uykudan uyanıp tuvalete koştum. Kimisinde kabızlık yapıyormuş, kimisinde ishal yapıyormuş. Yani ben bunu şans görüyorum. Kabızlıktan iyidir ishal. Dediğim gibi öyle hani hayatımı zora sokan bir ishal yok. Biz şimdi geçen hafta bunun parasını konuştuk. Bir şey daha söylemem gerekiyor. Bizim ülkemizde henüz yok. İnternetten satın almak. Ne yazık ki bu reçetesiz satılıyor ya. Yurt dışında bu internetten de satılıyor ve sahte ürünler varmış. Şimdiden ben söyleyeyim de olur da ülkemizde de internetten satılırsa arkadaşlar, yani böyle çok güvenilir bir firmadır falan olabilir de yani siz bunu, öyle bir şey olmadığı takdirde, internetten öyle bir şey olursa, günün birinde bizim ülkemizde internetten satılırsa güvenilir bir eczacıdan almanızı tavsiye ederim. Şimdi şunu konuşmak istiyorum ben bu hafta. Ben 100 kilo başladım. 13 kilo verdim. 9 hafta bitti. Bir şeyler daha söyleyeyim hazır konuşuyorken. Arkadaşlar, sen beni dinliyorsan ya diyabetsin ya obezsin. Ya da ikisi de sende var. Hem diyabetsin hem obezsin. O zaman şunu bilmen ve şunu kabullenmen gerekir. Arkadaşım, sen her canın istediği zaman yiyemezsin. Sen her canın istediğinde yersen yakın bir zamanda isteyecek canın kalmaz. Gerçekçi olalım. Gerçekçi olalım. Yani canınızın kıymetini bilin. Aklınız o yemek isteği duygusunu veren o nefsinizin önüne geçsin. Yani aklınız canınıza sahip çıksın. Bunu yapabilin yani. Ve şunu kabullenmek zorundasın. Sen hayatını kontrollü yaşamak zorundasın. Ya ben misafirliğe gittim, ikramı geri çeviremedim diyemezsin.
Ya ben misafire gittim, bir tabak baklava verdiler. Yemezsem kırılırlar. Bu çok saçma bir mazeret. Sen durumunu söyle. Kırılan kırılsın. Bırak o anlayışsız birisi ise kırılsın. Yeter ki senin sağlıklı beslenme planın kırılmasın. Kusura bakmayın yani. Ben birisinin kalbini kırmayacağım diye kendi sağlıklı beslenme planımı kırmam. Siz de yapın bunu. Biraz ciddi olun arkadaşlar. Ciddi olun yani. Şu an beni dinliyorsan sen sorumlusun arkadaşım. Dediğim gibi ya diyabetsin ya obezsin ya da ikisi birden var senden. Normal bir eski beni dinlemez ki şu anda. Ben yürüyüş planı başlattım arkadaşlar. Sabahları 1,5 kilometre yürüyorum. O da ne yapıyorum? Benim evimin kapısından otobüs geçiyor. Ben iş yerime 2 vasıtayla gidiyorum. Benim otobüste, metrobüste geçip metrobüste gitmem gerekiyor. Benim evimin kapısından geçiyor otobüs. Kapının tam karşısında durak var. Evimin kapısının karşısında durak var. Caddenin karşısında. Yani ben bir tane ufak bir cadde geçiyorum. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Yolu uzatıyorum. O metrobüse geçmek için otobüste değil. Otobüs yolu daha pratik. Hayır. Ben tramvayla geçiyorum. Ve tramvaya da daha yakın bir durak var. Yani tahminim 500-600 metre. Hayır. Ben farklı bir açıdan 1,5 kilometre yürüyerek o duraktan biniyorum. Akşamları da evime 6 kilometre uzaktaki bir durakta metrobüsten iniyorum ve yürüyerek geliyorum. Bunu bu 9 hafta oldu ya. İlk günden beri yapıyorum. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Ben hızlı yürüyen birisiyim. Öyle lay lay yürümüyorum yani. Tempolu yürüyorum. Neredeyse terlemiyorum bile. Yani gelip duş alıyorum ama yani öyle o kadar da terlemiyorum bile. Ne kadar zamanda yürüdüğümü söyleyeyim. Şu anda bu azalır. Şu anda o 6 kilometreyi 55 dakika 60 dakika arasında yürüyorum. Ve hiç zorlanmıyorum şu anda. Hiç zorlanmıyorum. Hatta ben bunu arttırmayı düşünüyorum da durak müsait değil. Yani bir önceki durakta inecek olsam orada yaya olarak yürüyebileceğim yer müsait değil. Yoksa ben bunu yani bir 8 yapmak istiyorum ama işte dediğim gibi durak müsait olmadığı için yapamıyorum. Sadece bu sebepten yapamıyorum. Arada benim otoban kenarından yürümem lazım. O da imkansız. Siz de bunu yapın arkadaşlar. Geçen ben bir arkadaşıma söyledim. Dedim ki metro ile gidiyor iş yerine, evine. Bir durak geride in dedim. Bir durak. Kaç kilometre dedim? 3 ya da 3,5 dedi. Dedim az ama şimdilik hiç yok neyidir? Başta bir süre sonra 2 durak geride in ve artık 6 kilometre 7 kilometre yürü. Arkadaşlar bu yürümek çok faydalı bir şey. Yani hatta o spor salonundaki o sporlar bana çok böyle mantıklı gelmiyor. Ben gençliğimde spor yaptım. Bodybuilding yaptım ben gençliğimde. Yani çok mantıklı gelmiyor bana. Açıkça söylüyorum size. Mesela ben şimdi düşünüyorum. Çok yaşlı bodyci hatırlamıyorum ben. Muhtemelen çok uzun yaşamıyorlar yani. O kadar ağır yük falan. Ben gençtim. 18 yaşında, 19 yaşındaydım. 90 kiloyla bench press basıyordum yani. Yani ben 18-19 yaşında birisinin 90 kiloyu kaldırması hiç mantıklı gelmiyor bana. Gerek yok yani bu kadara. Yapıyorsanız da çok ağır yapmayın ama şunu söyleyeyim, sözü uzatmayayım. Arkadaşlar yürüyün. Buna vakit ayırın. Hayatınız boyunca. Hayatınız boyunca. Bakın, bitireceğim de bir şey örnek daha vermek istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Benim annem 70'ine yakın. Ama annem hani atom karınca gibidir. Hiç durmaz. Hiç durmaz. Bir sürü hastalığı da var. İşte bir sürü hastalıkları var. Hatta dizinden ameliyat falan da oldu. Hiç durmaz. Yürür, eder, onu yapar, bunu yapar. Çok dinç. İşte tiroid var. Bir şeyler var. Diz kapağında problem var falan. Ama çok dinç. Çünkü annem çok hareketli.
Çok hareketli. Ben de bunu ona bağlıyorum. Çok hareketli olmasını. Yani hareket ederseniz siz de sağlıklı olursunuz. Yani o yüzden ben başladım bu yürüyüşe. Allah ömür verdiği sürece hayatım boyunca devam edeceğim bu yürüyüşe. Yani günde 1 saat yürüyeceksin arkadaşım. Bu iyiliği kendiniz yapın. Burada bırakalım. Haftaya devam edeceğiz.